Arkadaşlar hepinize merhabalar. İnşallah güzel bir videoyla birlikteyiz. Bugün hepinizin merak ettiği Binance'ta neler oluyor? Acaba bu olanlar Binance'ta mı oluyor yoksa bir fut mu var? Gerçekler nedir? Bunları hep birlikte böyle kanıtlarıyla açıklamaya çalışacağız. Tabii ki kimsenin savunuculuğunu yapmayacağız arkadaşlar. Gerçek bilgi her zaman değerlidir. Gerçek bilgiler üzerine gitmeye çalışacağız. Bu dönemde ilk başta şundan başlamak gerekiyor. En önemli nüanslardan bir tanesi şu. Bu olay FTX olayıyla birebir ilişkilendirmeye çalışan bazı zümre ve belli kişiler var, öyle söyleyeyim. Bunun yanında şunu düşünenler de var. Hani FTX battı, benim zaten canım yandı. Binance da batarsa hani duruma eşitlemiş oluruz diyenler var. İlk önce bu tarafa hiç bakmamanız gerektiğini düşünüyorum. E, Her olayı kendi içerisinde ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Binance'ın ki birazdan açıklayacağım, batmasının çok muhtemel olmadığını da göreceksiniz ama FTX battı diye herhangi bir X borsasında batmasını istemek kötü bir şey. Bunu unutmayın diyorum. Şimdi neler oluyor? Olan ne? Binance niye batsın ki olayına gelelim. Oradan tabii ki kanıtlarıyla birlikte gelelim. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Binance'ın batacağını, işte rezervlerinin tamamını tutmadığını, aslında yani müşterileri bizim paralarımızın %100'ünü tutmadığını savunanların dahi, arkadaşlar savunanların dahi, en güçlü savunanların dahi söyledikleri bir şey var. Binance %100'ünü tutmuyor. Binance %97'sini tutuyor. Yani en kötü senaryoda bile, en kötü senaryoyu çizen bir adam bile bu durumda şunu söylüyor: Binance rezervlerinin %97'sini değil, %100'ünü değil, %97'sini tutuyor. Burada da yaklaşık arkadaşlar 245 milyon dolar gibi bir açık yapıyor. Yani Binance'ı batıracak miktarı, batacağını düşünenler 245 milyon dolarla Binance'ın batacağını düşünüyorlar. Şimdi birazdanki rakamları gördüğünüzde hani CZ'nin amiyane tabirle benim örneğim bir tane herhalde evini satsa bu fut yapanları diyeyim, bu batacağını düşünenlerin söyleyeceği miktarı karşılayabilecek bir düzey olduğunu da zaten 245 milyon dolar gibi bir miktarın anlayabilirsiniz. Peki FTX ne kadar bir parayla batmıştı, onu söyleyeyim arkadaşlar. FTX'in bütçe açığının 8 milyar dolar olduğu söyleniyordu. Bazı kaynaklara göre de 10 milyar dolar olduğunu söyleniyordu. Yani FTX'in de 10 milyar dolar gibi bir miktarla battığını söyleyebiliriz. Peki Binance'da ne kadar para var arkadaşlar? Buna geçelim. Bu Reuters'ın haberiyle başladı her şey, zaten biliyorsunuz. Sonrasında Binance buna cevap verdi. Bu tweetlerin hepsini bulup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim rezerv kanıtlarına. İlk önce Binance'ın bildiğiniz gibi Bitcoin rezerv kanıtıyla başladı. Bunu tabii ki üçüncü bir parti şirket yapıyor. Yani denetleyen bir şirket yapıyor. Ve burada bu verilere göre, bakın buraya tıkladığımızda da zaten direkt olarak şu sayfa açılıyor. Şunu görebiliyoruz. 575 bin tane Bitcoin'i var. Müşterilerin, benim, senin, onun 575 bin tane Bitcoin'i var. Ama bu tarafta Binance'ın tuttuğu rezerv ise 582 bin tane. Yani Binance diyor ki ben müşterilerimin %100'ünden de fazla BTC tutuyorum. Yani 575 bini onların, diğer kalanlar da benim güvencem içeride duruyor diyor. Bu Bitcoin rezervi de arkadaşlar yaklaşık 10 milyar, bakın 10 milyar 700 milyon dolarlık bir BTC'ye sahip olduğunu gösteriyor. Peki bununla sınırlı mı? Hayır. Yine bir Binance'ın makalesi. Bu makaleyi de aşağıda bırakacağım arkadaşlar. 11. ayın 10'undaki bir ekran görüntüsüne ait olan. Burada da Bitcoin, bakın yine 475 bin olduğunu görürsünüz zaten, az öncekiyle aynı. Pardon, az öncekinden eksik çünkü arkadaşlar burada 11. ayın 25'inde, çok özür diliyorum, buradaki 11. ayın 10'unda, yani 5 gün içerisinde bir 100 bin Bitcoin daha cüzdanına koymuş, onu görebiliriz. 475 bin Bitcoin, 4.8 milyon tane Ethereum, 17.6 milyar dolarlık arkadaşlar USDT, 21.7 milyar dolarlık BUSD, 601 milyon dolarlık USDC ve 58 milyon tane de BNB tutuyor. Ben bunları bugünkü güncel rakamlarıyla az önce hesapladım arkadaşlar. Binance'ın bu verilere göre 11. ayın 10'unda tuttu ve bu veriler şeffaf arkadaşlar. Bakın bu adreslerde tık 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 basıp görebiliyorsunuz. Her şeyi görebiliyorsunuz. Yaklaşık arkadaşlar 73 milyar dolar parası var. Bu paranın da arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 17 buradan gelse, şimdi nakitlerine bakalım. Hani nakit çıkışı olduğunda da batabilir hikayesine geleceğiz ya. 17 milyar burada var. 21 de burada var. 38, 38 7, 38 4, 39. 39 milyar dolar sadece
stabil parası var arkadaşlar. Nakit parası var. FTX'i batıran para neydi arkadaşlar? FTX'i 10 milyar doları bulamadı diye batıyordu. Ama sadece Binance'ın 38 milyar dolar gibi bir miktar nakit rezervi bulunuyor. Çünkü niye nakit arkadaşlar? Bu şeylerin karşılığı biliyorsunuz, en azından BUSD'nin karşılığının tamamı bankalarda tutuluyor. Bu çok şeffaf bir şey zaten. Herkes görebiliyor. Şimdi bu durum böyleyken yani Binance'ın çok batacağını falan düşünmek biraz saçma oluyor. Tabi devam edelim. Biz her türlü şeyi şimdi burada Binance savunuculuğu yapıyor demesin diye kimse, her şeyi resmi kaynaklardan açıklıyoruz ve bu cüzdanların hepsine de ulaşabiliyoruz. Şimdi aslında ben bu tweet'i bulmuştum. Tam bu yayına girmeden CZ de bunu CZ de bunu retweet yaptı. Bu retweet'i de zaten görebilirsiniz. Buradaki olay da şu arkadaşlar. Bir tane vatandaş çıkmış, işte Binance'ın sahip olduğu cüzdanların bazılarını listelemiş ve tek tek listelemiş. Bunların gidip mesela içerisine baktığında da bir vatandaş yapmış bunu, öyle düşünün. Bulmuş. Tek tek bulmuş, çıkartmış. Ve şunu çıkartmış. Sadece kendi bulduğu şeylerde de 45 milyar dolar para aldığını gösteriyor. Ve şöyle demiş. Binance'ın cüzdanlarına baktığımızda da demiş, totalde bazılarını ben size listeledim demiş. 62 milyar dolar bir rezervinin olduğunu görebiliyoruz demiş. Mesela şuradaki cüzdanı alıyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz Binance Smart Chain'e yapıştırdığınızda bakın. Binance'ın bir cüzdanında işte bu cüzdanda mesela ne kadar varmış? 500 milyon dolarlık BUSD varmış. İşte 136 milyon dolarlık Ethereum varmış diye devam eden net varlıkları varmış. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Bütün bu dönelere baktığımda şu an Binance'ın ortalama 60 milyar dolardan, bakın en kötü kaynağa bile baktığımızda bütün bu cüzdanlara erişebiliyoruz. Ben baktım bu arada, tek tek sağlamalarını yaptım. Yani doğru, bu cüzdanların içinde bu paralar duruyor arkadaşlar ve hareket etmiyor. Baktığımızda Binance'ın en az diyorum 60 milyar dolar bir parası var. Bakın 60 milyar dolar bir parası var. Sadece kullanıcı varlığı olarak baksak, yani Binance'ta herkes ben BTC'mi çekeceğim dese çekeceği para 10 milyar dolar arkadaşlar. Geriye kalan hala Binance'ın 50 milyar dolarlık bir rezervi bulunmakta. Şimdi bu durumların hepsi düşünüldüğünde siz de görürsünüz ki Binance'ın batmasını isteyenler maalesef ki birazcık yanılmış olacak gibi gözüküyor. Tabii ki bu süreçte arkadaşlar her türlü kaynağı araştırmaya devam etmeliyiz, bakmalıyız. Yani araştırmaktan çekinmemeliyiz. Çünkü şunu demek çok doğru bulmuyorum ben. İşte evet, Binance'ın bugün rezervi var, Binance bugün güvenilir ama yarın ne olacak? Mesela bu cüzdanlarda oluşabilecek hareketleri, çekilecek fonları, kullanıcı fonlarının tamamını takip etmek, bu şeffaflığı koruduklarını da denetleyecek kişiler de biziz arkadaşlar. Biz bunu yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Son olarak bugün Bitcoin hareketindeki, biraz da ona bakalım, hemen şöyle markete girelim. Bitcoin hareketindeki şeyi de farklı şeylere bağlayan kişiler oldu. Onunla ilgili konuşayım. Bugün aslında bir teknik analiz yapmıştık. Onu da muhakkak Twitter'da okuyun ama Bitcoin 18 bin dolar gibi bir seviyeye hızlı bir şekilde iğne attı. Bu tamamen Amerika'da gelen enflasyon verisinden arkadaşlar. Beklenenin altında işte %7.3'lük bir veri beklenirken %7.1'lik gelmesi, daha düşük bir enflasyon oranına sahip olması kripto paralarında artmasına sebep oldu. Bunu da bazı arkadaşlar mesela şey diye yorumluyor. Çok ilginç gerçekten. Hani sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. İşte durum böyle olunca CZ gitti Bitcoin alıyor, Bitcoin'i pumplıyor olarak yoruluyor. Arkadaşlar her şeyin bir verisi vardır, donesi vardır. Sapla samanı karıştırmayın diyorum. Yani biraz bu konuda at gözlüğü takmamak gerekiyor. Ben gerçekten her konuda, hani biz ekip olarak her konuda hangi borsa olursa olsun at gözlüğü takmamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim paramız da orada. Ben Binance'dan 1 liramı bile çekmedim arkadaşlar. Bütün param orada duruyor. O Binance'a olabilecek bir şey bana da zarar vereceği için ben Binance'ı övmekle yükümlü bir insan değilim. Ben Binance'ı denetlemekle yükümlüyüm. Şöyle söyleyeyim. Varlıklarıma bakmakla yükümlüyüm. Onlara soru sormakla yükümlüyüm. Tabii ki sorular soracağız. Onlar da bunun açıklamasını yapacak. Ben bugün Binance Türkiye yetkililerinden de bazılarına ulaştım. Sorduğum soruların tamamına cevap aldım arkadaşlar. Bunun yanında şu da dikkat edilmesi gerekiyor. Bugün çok dikkat edilmesi gerekiyor diye konulardan bahsettim ama hakikaten dikkat edilmesi gerekiyor. Burada en azından arkadaşlar girin. Bu adam bunların başı. Yani bu adam bu şirketin sahibi, CEO'su, her şeyi. Hatta kriptonun hemen hemen her şeyi diyebileceğimiz adam. Aktif olarak gördüğünüz gibi dakika dakika herkese olumlu ya da olumsuz sorulara cevap veriyor. Ve yorumlara baktığınızda da şunu görebilirsiniz. Bence bu bir donedir. Şunu görebilirsiniz. Hepsi mantıklı, hepsi kanıtlı yorumlar arkadaşlar. Hani o yüzden Sem'le CZ'yi de biraz
karıştırmamak gerekiyor. CZ'yi şu konuda da tebrik etmek gerekiyor. O kadar iyi bugünleri görmüş ki oluşabilecek böyle bir ortama bakın, bazı FTX gibi borsalar varlıklarını gidip Bahamalarda orada burada lüks yatlarla, evlerle kullanıcı varlıklarını başka şirketlere kurtarmakla sorumluyken CZ bu durumu öyle görmüş ki bütün bu varlıkları tutmuş. Allah korusun tutmasaydı zaten arkadaşlar. Yani şu an tuttuğu paranın şöyle söyleyeyim size, %50'sini daha az tutuyor olsaydı ve gerçekten bizim kullanıcı varlıklarımızı kullanıyor olsaydı Binance'da batardı şu anki durumda diyorum. Hepinizi seviyorum. Güzel günlerde görüşelim inşallah. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Yanıldığım yerler olabilir. Mümkün olduğu kadar veriler üzerinden size bu doneleri anlatmaya çalıştım. Yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Kanala abone olmayı, videoya zaten like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İlerleyen güzel günlerde inşallah görüşmek üzere diyorum.